1212 yılında Avrupa, kutsal bir ateşte yanıyordu. Tarih bu olaya çocuk Haçlı Seferi diyecekti ama gerçek sonu, hiçbir tarihçinin unutamayacağı kadar korkunçtu. 8 yıl önce, 1204'teki 4. Haçlı Seferi Kudüs'ü kurtaramamıştı. Kutsal toprakların hala Müslüman idaresinde kalması, Hristiyan Avrupa'da derin bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Haziran 1212'de, Fransa'nın Vendime yakınlarındaki Cloyes köyünde Stephen adlı genç bir çoban, İsa'nın kendisine göründüğünü ve krala iletmesi için bir mektup verdiğini iddia etti. Stephen'ın sözleri köyden köye yayıldı. Binlerce çocuk ve yoksul, onun peşinden Paris'in kapılarındaki Saint-Denis Manastırı'na doğru yürüdü. Kral II. Philip Augustus, Paris Üniversitesi'nin din bilginlerine danıştı. Bilginler kalabalığın evlerine dönmesini önerdi ve kral bu emri verdi. Ama binlerce çocuk dağılmadı. Stephen'ın ardından güneye, Akdeniz kıyılarına doğru yürümeye devam ettiler. Aynı yaz Almanya'da, Kölnlü Nikolas adında bir çocuk benzer bir çağrı yaptı. 10 binlerce kişi onun ardından Alpleri aşıp İtalya'ya doğru yola çıktı. Alp dağlarını aşmak amansız bir sınavdı. Açlık, soğuk ve tükenmişlik yüzünden yüzlerce çocuk dağ geçitlerinde can verdi. 25 Ağustos 1212'de Cenova limanına ulaşanlar, denizin İsrailoğulları için olduğu gibi ikiye ayrılmasını bekledi. Ama deniz açılmadı. Hayal kırıklığına uğrayan kalabalığın bir kısmı Cenova'da kaldı. Geri kalanı Pisa üzerinden Roma'ya doğru yürümeye devam etti. Roma'da Papa 3. Innocentius onları kabul etti. Haçlı yeminlerinden azat etti ve evlerine dönmelerini buyurdu. Dönüş yolunda Nikolas kayboldu, bir daha haber alınamadı. Öfkeli aileler, oğullarını bu yolculuğa teşvik ettiği için Nikolas'ın babasını astı. Bu sırada Stephen'ın kalabalığı güneyde Marsilya limanına ulaşmıştı. Önlerinde yalnızca uçsuz bucaksız Akdeniz vardı. Hugus Ferreus ve Guillaume Porcius adlı iki tüccar, çocukları Tanrı adına ücretsiz olarak kutsal topraklara taşıyacaklarını söyleyerek 7 gemi hazırladı. Gemiler 1212 yazında Marsilya'dan açıldı. Sardinya açıklarındaki San Pietro adası civarında şiddetli bir fırtına ikisini parçaladı, gemideki herkes boğuldu. Geride kalan 5 gemi ise kutsal topraklara değil, Kuzey Afrika'ya, Bicaye ve İskenderiye limanlarına yöneldi. Çocuklar köle pazarlarında satıldı. Gerçek ancak yıllar sonra, 1230'da Orta Doğu'dan dönen bir rahibin anlattıklarıyla ortaya çıktı. Ki tüccar daha sonra İmparator II. Friedrich'in emriyle idam edildi. Günümüz tarihçileri bu efsanenin bazı ayrıntılarını sorguluyor. Çocuk anlamına gelen pueri kelimesinin aslında yoksul ve topraksız insanları da kapsadığını öne sürüyorlar. Ama abartılsa da gerçek olan şuydu, binlerce masum insan, sahte bir vaadin peşinde yola çıktı ve hiçbiri Kudüs'ü göremedi. Çocuk Haçlı Seferi, zafer değil, inancın istismar edildiği, masumiyetin acımasızca tüketildiği bir trajedinin adı olarak tarihe kazındı.